Merhaba arkadaşlar. Millet ve milliyetçilik olgularının gelişimine, ortaya çıkışına neden ilk defa Avrupa'da milletlerin ortaya çıktığını araştırmaya devam ediyoruz. Bundan önceki videolarda dikkat ederseniz belli başlı konuları ele aldık ve bu konularda genellikle söylediğim şu oluyordu. Yani örneğin diyelim din olgusunu, diyelim kent olgusunu, diyelim başka coğrafi konum ya da o ülkedeki etnik kökenle ilgili meseleleri aldığımızda genellikle sonuç olarak şunları söylüyordum. Evet, bu unsur önemlidir. Milletlerin gelişip oluşması bakımından bu dikkatle araştırmak gerekir. Fakat milletleşmeyi yalnızca buna bağlamak doğru olmaz. Yani milletleşme yalnızca herhangi bir düşüncenin, diyelim Kant'ın ya da herhangi bir dini anlayışın ortaya koyduğu bir sonuç değildi. Ya da Avrupa'da milletleşmelerin gelişmesi açısından özerkent olgusu çok önemliydi. Fakat yalnızca özerkent olgusunun gelişmesiyle milletleşmeyi açıklamak doğru olmaz gibi. Yani sonuçta buraya kadar açıkladığımız konulara el attığımızda ve bunların irdelediğimizde şu sonuca geliyoruz. Aslında milletleşme, milletlerin ortaya çıkması şu ya da bu unsurun otomatik bir sonucu olarak değil. O zaman konuya daha geniş perspektiften bakmamız gerekiyor. Yani bu geniş perspektifte şu olması gerekiyor. Sonuçta millet dediğimiz olgu dünyada bugün için en yaygın, hemen hemen istisnası olmayan, dünyanın her tarafını kaplamış sayısız egemenlik ya da işte topluluk biçimleri arasında hakim biçim haline geldi. Peki bu kadar farklı coğrafyalarda farklı gelenekleri, farklı kültürleri, farklı dilleri olan insanların, toplulukların hepsinin millet biçiminde aynı toplumsal örgütlenme biçimine karar kılmış olmaları ve bu yönde yollarına devam ediyor olmalarının anlamı nedir? Yani neden böyle bir olay var? Neden örneğin birbiriyle hiç ilgisi olmayan gelenekleri, konuşmaları, tarzları, dilleri, her şeyleri farklı topluluklar bile aynı millet örgütlenmesinde karar kıldılar. Şimdi bu konuyu anlayabilmek için aslında bu kanalda dilin kökeniyle ilgili çektiğim videolara ve orada insanın evrimiyle ilgili ele aldığımız konulara göz atmamız gerekiyor. Çünkü sonuçta millet dediğimiz olgu insan türüne ait değişik popülasyonların, değişik toplulukların hepsinde birden ortaya çıktığına göre demek ki bütün topluluklar açısından, bu topluluklarda yaşayan insan türünden bütün bireyler açısından yadırgatıcı olmayan, onlarla o kadar çelişmeyen ve kolaycıkla benimseyebilecekleri bazı özellikler taşıyor demektir. Bunun da anlamı şudur, yani millet olgusunun insan türünün evrimiyle ilişkisini açıkça ortaya koymamız gerekir. Şimdi örneğin bu videoda ele alacağımız savaş konusu bunlardan birisi. İlk defa Avrupa'da milletlerin ortaya çıkması olgusunu açıklarken tarihsel sürece ve gelişmelere baktığımızda Avrupa'da süre giden savaşların, savaş için harcanan çabaların ve savaşla ilgili gelişmelerin kritik önemde olduğunu görüyoruz. Yani örneğin 9. yüzyılın başında Avrupa'nın ortasında kurulmuş olan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu yaklaşık 19. yüzyıla kadar ayakta kaldı. Bu süre içerisinde bu Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ağırlıkla Almanların yaşadığı, yani işte bugünkü Avusturya, Almanya ve çevresindeki yaklaşık dönem dönem 300'e yakın devletin bulunduğu bir topluluklar kümesiydi. Benzer biçimde Avrupa'nın değişik bölgelerinde çok farklı kent devletleri ve krallıklar bulunuyordu. Bütün bu karmaşayı daha da içinden çıkılmaz hale getiren Hristiyan kilisesinin egemenlik arzularıyla bütün bu olaylara müdahale etmesi,
Buna karşı gelişen burjuvazinin hakim olduğu kentlerde özel kentlerin giderek ordular kurarak kendilerini korumaya çalışmaları, bütün bu farklı öznelerin bir araya geldikleri bir coğrafyada savaşların olması kaçınılmazdı. Nitekim Avrupa'nın tarihine gittiğimizde Avrupa'yı özellikle 14. 15. yüzyıllardan sonra Avrupa'da dinmek bilmeyen savaşlar fırtınasının olduğunu görüyoruz. Bu savaşların en önemlilerinden birisi 1618'de başlayıp 1648'de sona eren ve Westfalia Barışı'yla hemen hemen bugünkü Avrupa'nın siyasi haritasını genel olarak biçimlendiren barış sürecine kadar geçen dönemde yaşanan savaştı. Bu 30 yıl savaşları olarak anılan bu savaşlar çok önemli sonuçlar da olmuştu. Çünkü 30 yıl savaşları sona erdikten sonra Avrupa'da artık Avrupa çapında genel olarak Hristiyanlığın egemenliği, yani Hristiyanlık derken Katolikliğin, papalığın, yani Hristiyan kilisesinin merkezi olan Vatikan'dan yönetilen papalığın tartışılmaz egemenliği sona vermişti. Ondan sonra Avrupa'da bir sürü mezhepler ortaya çıktı. Anglikanlar, Protestanlar, Kalvinciler, böyle farklı topluluklar ve bu farklı toplulukların dinsel bağımsızlıklarına ve haklarına sahip çıkan bir yapı yavaş yavaş oluşmaya başladı. Yani bugün Avrupa'da laikliğin çok önemli ve egemen bir durum olduğunu söylüyoruz. Fakat bunun temelleri Westfalia Barışı'yla birlikte atılmıştı. Şimdi bu savaş konusu Avrupa'da kuşkusuz önemliydi. Savaşın Avrupa'da neden önemli olduğunu ve milletleşme açısından ne gibi sonuçlara yol açtığına birazdan geleceğim. Fakat öncesinde savaş gibi olguların insan topluluklarının örgütlenme biçimleri bakımından ne anlama geldiği üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. Yani ilk insanlardan bu yana savaş, yani başkalarıyla gerek kendini koruma gerek besinlere ulaşma bakımından herhangi bir yerde egemenlik kurma bakımından savaş insan topluluklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Yani bu o kadar öyle ki, yani biliyorsunuz insan türü değişik özellikleriyle tanımlanmıştır. Örneğin işte insan konuşan hayvandır, insan gülen hayvandır, insan sanat yapan hayvandır, insan, böyle bir sürü tanım var biliyorsunuz. İnsan toplumsal hayvandır, insan sembolik hayvandır ve bunların bir kısmı da esas olarak bu hayvan kelimesi yerine maymun kelimesi kullanılarak da ifade ediliyor biliyorsunuz. İşte üçüncü şempanze, işte çıplak maymun, yani son dönemde insan türünü betimlemek için kullanılan tanımları söylüyorum. Bu tanımlara aslında insan savaşan maymundur demek de yanlış değil. İnsanın ne kadar savaşçı olduğuna ilişkin paleontolojik kanıtlar yeterince güçlü ve zengin değil. Ama buna rağmen özellikle de antropolojinin kurucu babaları dediğimiz büyük bilim insanlarının yaptıkları saha araştırmalarından derledikleri sonuçlar bize insan topluluklarının ne kadar savaşçı olduklarını, savaşa ne kadar önem verdiklerini açıkça ortaya koyuyor. Yani Malinowski'nin Trobriand adalarından James Fraser'in Altın Dalı'na, Claudio Levi-Strauss'un anıtsal kitaplarına, Ruth Benedict'in kitaplarına, kısacası antropolojinin kurucularının yaptıkları eserlere ve bunlarda ele alınan konulara baktığımızda insan toplulukları açısından savaşın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani bu değişik topluluklar için savaş hem bir geçim ekonomisi, hem hayatlarını sürdürmeleri için zorunlu bir ihtiyaç, hem de aynı zamanda bir spor haline, bir sanat haline gelmiş durumda. Bunun geçmiş izlerini yakın tarihten, televizyon dizilerinden falan da kolaylıkla görebiliyoruz. Örneğin eski Türkler son derece savaşçı topluluklardı. Bu istisnai bir durum değildi. Hatta bununla ilgili çok ilginç yazılı belgeler de vardır. Türk edebiyatının ilk örneklerinden biri olarak bilinen Dede Korkut hikayelerinde Han Bey'in otağında otururken bütün yiğitler oturmuşlar.
öyle Kazan Bey'le sohbet eder. Bey'in beylerinden birisi olan bu bey ağlamaya başlıyor. Herkes şaşırıyor. Ne oldu? Niye ağlıyorsunuz falan diyor. O da oğlunu işaret ediyor. Oğluna diyor ki ya diyor oğlum diyor sen diyor bak diyor geldinmişsin diyor baş köşeye Kazan Bey'in yanına kurulmuşsun, oturmuşsun, sohbet ediyorsun diyor. Oysa ki diyor onun çevresindekilere bak diyor. Her biri diyor dağ gibi adamlar diyor. Her biri diyor o kadar savaşmış, kelle almış, birçok yerleri fethetmiş insanlar. Şimdi diyor sen diyor ne yaptın diyor. Kelle mi aldın diyor. Fetih mi yaptın diyor. Nereye gittin diyor. Akın mı yaptın diyor. Hiç diyor ganimet mi getirdin diyor. Hiçbir şey yapmadan diyor gelmişsin diyor. Oraya diyor kurulmuş oturmuşsun diyor. Yani kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu Kazan Bey'in silah yoldaşlarından birisi o dönemin en önemli değeri olarak akın yapmayı, kelle almayı, savaşmayı ve ganimet getirmeyi en büyük onur meselesi sayıyor ve oğlunu böyle bir şeyler yapmadığı için hayıflanıyor. Şimdi bu yalnızca Türklerle ilgili bir olay mı? Elbette değil. Türklerle ilgili değil. Yani Vikinglerde de böyleydi, Cermenlerde de böyleydi, Romalılarda da böyleydi. Geçmişin bütün toplumlarında savaşçılık çok önemli bir meziyetti ve savaşçı olanlar esas olarak toplumlara söz sahibi oluyor ve onların yönetimine bulunan esas olarak bu savaşçı insanlardı. Savaşçılıkta sadece acımasızca birilerini öldürmek, bir yerleri talan etmek değildi kuşkusuz. Bu yaptığın işi kendi toplumun için yapman, topluluğa elde ettiğin ganimeti paylaştırman, topluluğun refahına katkıda bulunman gerekiyordu. Yani geçmişte savaşçıların aynı zamanda ahlaklı kendi toplumunu düşünen, onun geçimine, karnını doyurmaya büyük hizmetler veren kişiler olması gerektiği ünlü hükümdarların ve kralların en önemli meziyetleriydi. Yani bu bütün siyasetname türü kitaplarda anlatılanlar hep budur. Örneğin Türkçenin ilk yazılı belgelerinden biri olan Kutat-Kubilük'te hükümdara hep bunlar öğüt verilir. Hükümdarın cömert olması, insanları doyurması, açları doyurması, yoksullara arka çıkması, herkesin babası olması gerektiği söylenir. Hiçbir cimrilik yapma, al, dağıt, insanlara bol bol hazineni aç denir. Peki hazinen tükenince ne olacak? O zaman da yapman gereken sefere çıkmak, hazineni doldurmak, savaşmaktır. Yani bu kural bütün doğuda ve batıdaki bütün krallar için geçerli bir kuraldır. İran geleneğinde yazılan ya da Arapların geleneklerinde yazılan, söylenen şiirlere, sanat eserlerine baktığınızda hükümdarların her zaman çok cömert, halkını doyuran, onu kayıran kişiler olması gerektiği söylenir. Bu bütün topluluklar için geçerli bir şeydir. Aynı durum dinsel metinlerde de geçerlidir. Yani örneğin kutsal tek tanrılı dinlerin hepsinin en eskisi olan Tevrat'ta geçen işte 10 emir vardır. 10 emiri herkes mutlaka duymuştur. İşte çalmayacaksın, öldürmeyeceksin, işte ırza geçmeyeceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Hep böyle olumlu öğütler vardır Tevrat'ta ve Tevrat'ın bu yasakları ve emirleri diğer dinlere de geçmiştir. Ama bütün bunlar aslında topluluğun kendi içine yöneliktir. Yani çalmayacaksın ama diyelim bir Yahudiysen Yahudinin malını çalmayacaksın. Öldürmeyeceksin, din kardeşini öldürmeyeceksin, Yahudi'yi öldürmeyeceksin. Yoksa başkalarının malı sana helaldir. Yani onu ganimet olarak alabilirsin. Başkalarını köle yapabilirsin, başkalarını öldürebilirsin. Eğer sana çok haksızlık etmişlerse küçücük çocuğuna kadar hepsini kılıçtan, soykırımdan geçirebilirsin. Kutsal metinlerin hepsinde bunların izleri, hatta açık emirler vardır. Yani bütün bunlardan nereye gelmeye çalışıyorum? Buradan şuraya gelmeye çalışıyorum. Şimdi Avrupa'daki milletlerin ortaya çıkmasında savaş son derece önemli bir olgu olmakla birlikte Avrupa'da millet oluşumunu savaşlarla birlikte savaşların doğal bir sonucu, doğal bir çıktısı olarak anlatmak, bu biçimde algılanmasını ve kabul edilmesinin önüne geçmeye çalışıyorum. Yani Avrupa'da ilk milletlerin ortaya çıkması bakımından savaşların büyük bir önemi vardı.
savaşlar esas olarak insan türünün doğasına, yapısına yerleşmiş o savaşçı içgüdülerin varlığı nedeniyle de çok önemli bir durum. Fakat kuşkusuz diğer dizide insan türünün gelişmesi bakımından evrim bilgisinin ortaya çıkmasıyla diğer bilimsel araştırma alanlarındaki konuları incelerken insanın bu savaşçı yönünün ne anlama geldiğini, yani insanın aslında yalnızca bu yönüyle neden tanımlanamayacağını, insanın toplumsal dayanışma ve birlik yönündeki eğilimlerinin ne anlama geldiğini kuşkusuz tartışacağız. Burada vurgulamak istediğim şu: değişik insan topluluklarının bir arada yaşama biçimlerinden birisi olan ve günümüzde egemen biçime gelmiş olan, evrensel olarak dünyanın her köşesinde gördüğümüz millet olgusunun oluşmasında savaşların rolünün olması kuşkusuz doğal. Yani bu yönden milleti oluşturan öğeleri tartıştığımızda bu konuya ayrıntılı biçimde gireceğiz. Burada vurgulamak istediğim, millet ve milletleşme olgularının gelişmesinin aslında insan türünde bulunan evrensel ve her toplulukta görülebilecek bazı özelliklerin bir devamı olarak geliştiklerini unutmamak gerekiyor. Yani millet olgusu şu ya da bu nedenle birilerinin tasarımıyla ya da belli coğrafyadaki özgün koşulların ortaya çıkmasıyla birdenbire çıkmış ve bir salgın gibi dünyanın her yanını kaplamış bir olgu değil. Bütün topluluklarda millet olmanın belli unsurları potansiyel olarak bulunuyor. Bulunduğu için ve o dönemin koşullarında bütün dünya çapında yaygın bir hale gelmesini gerektiren koşullar ortaya çıktıktan sonra milletlerin gelişmemesi diye bir şey yok. Zaten bu videolar dizisinde benim esas anlatmaya çalıştığım da esas olarak bu. Yani millet gibi evrensel bir olgu neden ilk defa Avrupa'da ortaya çıktı? Ama diyelim ki Avrupa'da çıktı. Avrupa'nın özgün koşulları vardı. Peki bir yangın gibi dünyanın dört bir yanına nasıl böyle birdenbire kolaylıkla ve bu kadar coşkuyla karşılanabilir bir duruma geldi? Millet olgusunun dünyanın farklı köşelerinde karşılık bulması ve egemen toplum biçimi haline gelmesinin nedenlerini araştırıyoruz. Avrupa'daki siyasi parçalanmışlığın bu kadar ileri boyutlara gelmesinin zorunlu bir sonucu olarak bu kadar farklı toplulukların birbirleriyle sürdürdükleri savaş ilişkilerinin de milletleşme üzerinde etkisi oldu. Yani bir önceki videoda Katolikliğin, yani papalığın bütün toplumları yönetme arzusunun sonucu olarak bu topluluklarda yerel koşullarda belli bir savunma içgüdüsünün geliştiğini ve papalığa ve Katolikliğe karşı savunma dürtüsüyle toplulukların harekete geçtiklerini ve bunun da milletleşmenin ilk tohumlarından birisi olduğundan söz etmiştim. İşte bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak farklı topluluklar, diyelim Katoliklikten çıkıp işte Anglikan olan, Protestan olan, Kalvinci olan, yani değişik dinsel inançlar nedeniyle papalığa karşı direnmeye başlayan topluluklar aynı zamanda kendilerine hakim olmak isteyen güçlü krallıklara karşı da savunma içerisine girmek zorundaydı. Ve bu Avrupa'da yüzlerce yıllık bir dinmeyen savaşlar silsilesinin ortaya çıkmasına neden oldu. Ve bu savaşlar süresince topluluklar savaş yürütebilme tekniklerini ve savaşı sürdürebilmek yapmaları ve almaları gereken önlemler içerisinde zamanla klasik savaşma yöntemlerinden vazgeçmek zorunda kaldılar. Klasik savaşma yöntemlerini daha önceki videolarda birkaç kere anlatmıştım. Yani Avrupa'daki her krallık esas olarak paralı askerlerle işini yürütüyordu. Fakat bu saydığım sürecin gelişmesiyle birlikte krallıklar artık merkezi krallıklara dönüşmeye, bu merkezi krallıklar da kendi halklarından
insanları düzenli olarak ordu haline getirerek, yani düzenli ordular kurarak kendi vatandaşlarından ordular kurmaya başladılar. Her ülkede kendi ülkesini savunacak orduların ortaya çıkması aynı zamanda bu milletleşmeyi ilerleten bir sürecin manivelası haline geldi. Yani milli orduların kurulmaya başlaması aynı zamanda millet olgusunun gelişmesinin de bir yan ürünüydü. Ve dolayısıyla bu aynı kökenden gelen insanların milli ordular haline güçlenmeleri aslında Avrupa'da gelişmekte olan burjuvazinin de işine geliyordu. Çünkü biraz önce de söz etmiştim. Diyelim Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun bulunduğu alanda yaklaşık dönemine göre değişmekle birlikte 200-300 devlet vardı. Diyelim Hamburg'dan yola çıktınız, Viyana'ya gideceksiniz ya da işte biraz daha ileriye gideceksiniz. Bu seyahat sırasında hiç geçmeseniz 20-30 tane devletten geçiyorsunuz. 20-30 tane devletin her birisine vergi verdiğinizi, denetimden geçtiğinizi, işte bir sürü sınırlanmalara, yasalara, yasaklara uyduğunuzu düşünün. Bu koşullarda Avrupa'da ticaretin ve ekonominin gelişmesi mümkün değildi. Ve dolayısıyla gelişen burjuvazi esas olarak güçlü merkezi ve az sayıda krallıkların oluşmasına destek vermeye başladı ve böylelikle Avrupa'da merkezi ve güçlü krallıklar ortaya çıkmaya başladı. Bu güçlü ve merkezi krallıkların ortaya çıkması ise ekonomik koşulların yanı sıra teknolojideki gelişmeler de zorunlu kılıyordu. Çünkü güçlü topların en basitinden ateşli silahların ve güçlü topların geliştirilmesiyle birlikte artık tek bir kale, o kalenin etrafında ki bir senyörün kendini bağımsız bir krallık, prenslik olarak ilan etmesi giderek olanaksız hale gelmişti ve bu şekliyle Avrupa'nın siyasi haritası büyük bir hızla değişmeye başladı. Bu değişmeye paralel olarak da Avrupa'da milletleşmenin dinamiklerini oluşturan ayrı yapılar ortaya çıkmaya başladı. Bu gelişmenin zirvesinde daha önce de anlattığım gibi geçmişten bu yana Avrupa'nın en eski krallıklarından, en eski ve en güçlü krallıklarından birisi olan Fransa geliyordu ve Fransa'da 1789'da Fransız devriminin olmasıyla birlikte soyluluğun yıkılması, burjuvazinin diğer halk tabakalarını etrafında toplayarak iktidara gelmesi burada kritik bir önem arz ediyor. Nitekim daha sonra kurulmaya çalışılan devrimci yönetimin Napolyon'un darbesiyle kendisini imparator olarak ilan etmesi ama önünde hazır bulduğu milli bir orduyu çok daha geliştirerek ve bunu mükemmel bir biçime kavuşturarak Avrupa'da fırtına gibi esmesiyle birlikte kendi halkından askere aldığı insanlardan oluşmuş milli ordularla güçlenen Fransa örneğinin diğer devletler ve diğer topluluklar tarafından da hızla taklit edilmesine başladı ve böylelikle nüveleri Avrupa'nın geçmişine uzanan, burada değişik videolarda belli boyutlarını araştırdığımız tarihsel gelişme süreci Fransız devriminden sonra Napolyon ordularıyla birlikte Avrupa'da sağladığı başarılarla birlikte artık kendini kanıtlamış, görünür bir olgu haline geldi. Ve dolayısıyla milli bir orduyla çok güçlenen Fransa'nın çevresindeki onlarca devleti birer gecede ele geçirmesi ve bunların üzerinde hakimiyet kurması Avrupa'da yeni bir milletleşme dalgasının başlamasına ve siyasi gelişmelerin bu millet olgusu üzerinde giderek biçimlenmesine yol açtı. Kuşkusuz bu süreç Avrupa'da yüzyıllardır süren savaş mekanizmalarının ve savaşın yürütülme biçiminin Napolyon'la birlikte yeni bir biçime ulaşmasının bir sonucuydu. Ve dolayısıyla Napolyon'la birlikte milli orduların
ve bu milli ordulara hakim olan güçlü merkezi krallıkların ortaya çıkması Avrupa'daki milletleşmelerin esas olarak kendilerini ifade etmeleri anlamına geldi. Daha önceki bir videoda anlattığım gibi örneğin Lüksemburg'un tarihi, geçmişi ta 9. 10. yüzyıla kadar gidiyor. İsviçre'nin bir millet hale gelmesi de 13. yüzyıldan başlıyor. Aynı gelişme süreci 14. 15. yüzyıllarda belli bir aşamaya gelen ve Westfalia Barışı ile birlikte bağımsız bir millet olarak ortaya çıkan Hollanda örneğinde de görebiliriz. Yani ilk millet olabilecek toplulukların ilk örnekleri bakımından, değişik örnekler bakımından alındığında işte Lüksemburg'dan, Hollanda'dan, İsviçre'den ve doğal olarak İngiltere'den de söz edebiliyoruz. Bunlar diyelim 18. yüzyılda, yani Büyük Fransız Devrimi'nin hemen ardında bir salgın haline gelen milletleşmelerin tipik örnekleri biçiminde değillerdi. Fakat Fransa örneğinin ortaya çıkmasıyla birlikte bir İsviçre'nin, bir Hollanda'nın, bir Lüksemburg'un ya da diğer ülkelerin hızla milletleşmelerini tamamlayarak bağımsız milletler haline gelmeleri çok kolay bir sürece dönüştü. Bu şekliyle de Avrupa'da ilk milletlerin ortaya çıkmasını hızlandıran bir gelişme olarak savaşların büyük önemini hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. Beni dinleyen, destekleyen, yorum yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.